Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cam güzeli çiçeği ile ilgili çok soru aldım. Cam güzeli çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili video çeker misiniz diye. O yüzden bugün cam güzeli çiçeğine ayırdım videomu. Ve bugün cam güzeli çiçeğinden, bu pembe olanından birçok rengi mevcut. Bende bu pembe olanı var. Ve bugün bunun çoğaltılması ile ilgili, bakımı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim sizler için. Gördüğünüz gibi 2 tane cam güzeli çiçeğim var ve bunlar artık çok fazla büyüdü. Ben de evimde gerçekten çok fazla büyük çiçeği sevmediğim için hem bunu budamış olacağım hem de çoğaltacağım burada. Çoğaltırken de ne kullanacağım? Daha önce de size anlatmıştım. Bal ve tarçın. Gerçekten bu ikisi muhteşem bir ikili. Bal ve tarçın kullanarak siz de çok hızlı bir şekilde bitkinizin köklenmesini, daha hızlı köklenmesini ve gelişmesini sağlayabilirsiniz. O yüzden bal ve tarçın kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Köklendirme, bitkileri çoğaltmanın, yani cam güzeli çoğaltmanın birkaç yöntemi var. Ama ben sadece en kullanışlı ve en uygun olanı daldan çoğaltarak, bu şekilde çoğaltarak yapıyorum genellikle. Böyle herhangi bir dalını kırıp çoğaltabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şu alt dalların yapraklarını budamanız gerekiyor. Bir miktar bu yaprakları şöyle gördüğünüz gibi birkaç tane yaprağını almanız gerekiyor. Alt tarafı boş olacak ve bitki çok fazla gücünü yapraklara vermeyecek ve böylelikle daha hızlı gelişecek. Şimdi bunları budadıktan sonra yapmanız gereken çiçeğin kökünü önce bala batırmak, daha sonra da tarçına batırarak toprakla buluşturmak. Bunun çok faydalı olduğunu göreceksiniz siz de. Bal ve tarçın köklenmeyi sağladığı için çok hızlı çiçek gelişiyor, kendini tutuyor. Kullanacağınız toprakta ben normal ormandan alıyorum toprağı. Ormandan aldığım toprağı bitkilerimde kullanıyorum. Bu şekilde bir oyuk açtıktan sonra içine koyuyoruz. Ve çok fazla bastırmadan şöyle sadece iç kısmını böyle yapıp kullanmanız gereken toprağın da nemli toprak. Her zaman bitkilerinizi dikerken nemli toprak kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Sulamayı da bu şekilde bir miktar su vererek yapabilirsiniz. Şimdi şunlara da değinmek istiyorum. Cam güzeli çiçeği özellikle ışığı, bol miktarda ışığı seven bir bitki. Bu cam güzelini ben dikeli 6 ay bile olmadı. Bakın ne kadar büyüdüğünü görebilirsiniz. Ama bu kadar büyümüş olması iyi mi? Aslında değil. Çünkü bu ne kadar çok buralardan filiz verirse, çoğalırsa gördüğünüz gibi bakın çok fazla çiçek açmıyor. O yüzden bunu bu şekilde bırakmamanız gerekiyor. Budamanız gerekiyor. Ben zaten şu an hem çoğaltmış olacağım hem de budamış olacağım bu çiçeği. Ve bu çoğalttığım çiçekleri ben genellikle hediye ediyorum. Çok fazla çoğaldığı için. Bakın boyutu yaklaşık şöyle olmalı. Çok fazla dallar çıktığı zaman bu bitki çok çiçek açmamaya başlıyor. Bakın bu ne kadar çiçekli. Aynı zamanda diktim aslında bunları. Ama bunu bilerek çok fazla budadım. Ama şu diğerini budamadığım için gördüğünüz gibi bu çok fazla çiçekli. Her zaman çiçek açan bir bitki zaten bu. Bakım koşullarına dikkat ettiğinizde cam güzeli çiçeği her zaman çiçekli kalır. Gördüğünüz gibi her zaman çiçek açıyor ve gayet canlı. Dikkat etmeniz gereken sulanması ve bol ışık alması. Sulamaya dikkat etmeniz gerekiyor. Her zaman yaklaşık 3-4 günde bir hemen hemen sulamanız gerekiyor. Zaten sulamadığınızda bu yaprakların böyle büzüştüğünü, cansızlaştığını, solduğunu hissedersiniz. O zaman hemen sulamanız gerektiğini anlarsınız. Dikkat etmeniz gereken ikinci husus ise kesinlikle güneş ışığı. Bol güneş ışığı alması gereken bir yerde olmalı. Bir cam kenarı olabilir veya balkonda olabilir. Direkt güneşe maruz kalmayacak kesinlikle. Birçok çiçekte olduğu gibi direkt güneşe maruz kalmayı cam güzeli çiçeği de sevmiyor. Yaprakları zarar görüyor. Ama bol ışık alan bir yerde olduğu sürece çok hızlı bir şekilde gelişebilir. Sulamasına dikkat ettiğinizde ve bol ışık alan bir yerde olduğunda bakımı kesinlikle en kolay olan çiçeklerden bir tanesi cam güzeli çiçeği. Çoğaltırken dikkat etmeniz gereken bir husus da saksı ebatı. Bakın ben bu plastik saksıları kullanıyorum bu arada. Onu da belirtmek istiyorum. Bu normal 2,5 litrelik kola şişeleri. Bunun şu ağız kısımlarının kesmemesi için şu kısımlarını biraz çakmakla yakabilirsiniz. Saksı ebatı önemli. Saksı diyelim ki bu biraz büyük bir dal olduğu için bunu
buna diktim ama şimdi mesela şu küçük saksıya dikeceğim zaman da şuradan daha küçük bir dal, çok kolay kırılıyor gördüğünüz gibi, daha küçük olan bir tanesini tercih etmemiz gerekiyor. Şöyle yine biraz yapraklarını temizlememiz gerekiyor. Yine aynı şekilde bal ve tarçın kullanarak bunun da daha hızlı köklenmesini sağlayabiliriz. Yani kullanacağınız saksı ebatı da önemli. Eğer küçük saksı kullanıyorsanız küçük bir yaprak kullanmanız, küçük bir dal kullanmanız gerekiyor. Büyük saksı kullanıyorsanız da biraz daha büyük olabilir. Saksı, öncelikle ilk dikimlerinizi genellikle küçük saksılar kullanarak yapmanızı tavsiye ederim. Bitkiniz büyüdükçe saksı büyütünü, saksı büyüklüğünü yani ebatını biraz yükseltebilirsiniz siz de. Daha fazla anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Dediğim gibi bu zaten bakımı oldukça kolay bir bitki. Özellikle bol ışık alan bir evde sulamaya da dikkat ederseniz çok kolay bir şekilde bakabilir ve her zaman bu şekilde çiçekli kalmasını sağlayabilirsiniz. Anlatacaklarım bugün de bu kadardı. Beni izlemeye, beni takip etmeye devam edin lütfen. Kanalıma abone olup videoları beğenerek de bana destek olabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.